Dünya yeniden kuruluyor. Ve bu kez savaşların kaderini yalnızca daha büyük ordular ya da daha fazla savaş uçağı belirlemeyecek. Geleceğin hava savaşlarında üstünlük, envanterdeki platform sayısından çok, bu platformların aynı ağ içerisinde nasıl çalıştığıyla ölçülecek. Bir radarın gördüğünü başka bir sistem anlayabiliyor mu? Bir insansız platformun topladığı veri, savaş uçağına gerçek zamanla aktarılabiliyor mu? Karar süresi dakikalardan saniyelere indirilebiliyor mu? İşte bu yüzden Kan, Kızıl Elma, Anka 3, Akıncı ve Çelik Kubbe gibi projeleri birbirinden bağımsız başlıklar olarak değerlendirmek eksik bir bakış açısı olur. Çünkü bu sistemlerin her biri, Türkiye'nin 2030 vizyonunda aynı büyük mimarinin farklı parçaları olarak öne çıkıyor. Bu bölümde, geleceğin hava gücünün nasıl değiştiğini ve Türkiye'nin bu yeni savaş düzeninde nerede durduğunu birlikte analiz edeceğiz. Bir ülkenin hava gücünü anlamak istiyorsanız artık yalnızca hangarlara bakmanız yeterli değil. Envanterde bulunan savaş uçağı sayısı, yetişmiş pilot kapasitesi ve hava üslerinin büyüklüğü büyük önem taşıyor. Ancak günümüzde belirleyici olan unsurlar bunlardan çok daha fazlasını içeriyor. Çünkü yeni dönemde sorulan sorular değişiyor. Bir savaş uçağının görev yazılımını kim geliştiriyor, sensörlerden elde edilen veriler hangi ağlar üzerinden aktarılıyor ve mühimmat entegrasyonunda ne kadar bağımsız hareket edilebiliyor? Daha da önemlisi, o platform diğer hava, kara, deniz ve uzay sistemleriyle gerçek zamanlı olarak haberleşebiliyor mu? Geleceğin hava savaşları geçmişte olduğu gibi pilotların bireysel yetenekleriyle belirlenen klasik çatışmalardan farklı olacak. Yeni dönemde üstünlük, veri akışını yönetebilen, daha hızlı karar verebilen ve tüm sistemleri aynı ağ içerisinde bir araya getirebilen tarafın eline geçecek. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni nesil hava hakimiyeti programı, Avrupa'nın geleceğin hava muharebe sistemi girişimi, İngiltere, İtalya ve Japonya'nın ortak yürüttüğü küresel muharebe hava programı ile Çin'in geliştirdiği yeni nesil savaş sistemleri aslında aynı vizyonu paylaşıyor. Bu projelerin ortak amacı, insan ile yapay zekayı aynı savaş ağı içerisinde buluşturmak ve savaş alanındaki tüm platformları tek bir dijital ekosistemin parçası haline getirmek. Bu nedenle geleceğin savaş uçakları yalnızca yüksek performanslı hava araçları olmayacak. Aynı zamanda büyük miktarda veri işleyen, karar destek süreçlerine katkı sağlayan ve savaş alanındaki farklı unsurları birbirine bağlayan ileri teknoloji merkezleri olarak görev yapacaklar. Başka bir ifadeyle, yalnızca hedef vuran platformlar değil, bilgi toplayan, analiz eden ve yöneten ağ merkezleri haline gelecekler. Türkiye'nin Kaan programını da tam olarak bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Kaan'ın stratejik değeri yalnızca yeni bir savaş uçağı üretmekten değil, Türkiye'nin geleceğin ağ merkezli savaş mimarisinde nasıl bir konum elde edeceğinden kaynaklanıyor. İlk uçuşunu 2024 yılında gerçekleştiren Kaan, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı programı olarak öne çıkıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından açıklanan hedeflere göre, Kaan'ın ilk seri üretim uçaklarının 2027 ile 2029 yılları arasında teslim edilmeye başlanması planlanıyor. 2030 yılına kadar ise 20 uçaktan oluşan ilk filonun tamamlanması hedefleniyor. Ancak burada gözden kaçırılmaması gereken önemli bir ayrıntı var. Bir savaş uçağını tasarlamak ve üretmek önemli bir başarıdır. Fakat onu tamamen bağımsız bir ekosistem içerisinde geliştirebilmek, sürdürebilmek ve ihtiyaç duyulduğunda modernize edebilmek çok daha farklı bir yetkinlik gerektiriyor. Çünkü günümüzün savaş uçakları yalnızca gövde ve motordan oluşmuyor. Radar sistemlerinden görev bilgisayarlarına, yazılım altyapılarından veri ağlarına kadar uzanan çok katmanlı bir teknoloji ekosistemi üzerine inşa ediliyor. Bu alanların her biri, ülkelerin savunma sanayindeki bağımsızlık seviyesini doğrudan etkileyen stratejik kabiliyetler arasında yer alıyor. Kaan'ın ilk bloklarında Amerikan General Electric tarafından geliştirilen EF-110 motorlarının kullanılması planlanıyor. Daha sonraki aşamalarda ise Türkiye tarafından geliştirilen TF-35000 motorunun platforma entegre edilmesi hedefleniyor. Bu geçişin başarıyla tamamlanması yalnızca teknik bir gelişme anlamına gelmeyecek.
Aynı zamanda Türkiye'nin kritik savunma teknolojilerinde ulaştığı stratejik bağımsızlık seviyesinin de en önemli göstergelerinden biri olacak. Bu nedenle K'nın önemi yalnızca yeni bir savaş uçağı geliştirilmesinden kaynaklanmıyor. Asıl mesele, bu platformun geleceğin savaş mimarisi içerisinde nasıl bir rol üstleneceği ve hangi sistemlerle birlikte çalışacağı ile ilgili. Çünkü geleceğin hava savaşlarında üstünlük yalnızca hız, irtifa veya manevra kabiliyetiyle belirlenmeyecek. Bilgiyi en hızlı toplayan, işleyen ve doğru noktaya aktarabilen sistemler çok daha büyük avantaj elde edecek. Bu nedenle geleceğin savaş uçakları yalnızca görev yapan platformlar olmayacak. Aynı zamanda veri üreten, bilgiyi analiz eden, karar süreçlerini destekleyen ve savaş alanındaki farklı unsurları ortak bir ağ içerisinde bir araya getiren merkezler haline gelecek. Başka bir ifadeyle, geleceğin hava gücü yalnızca sahip olduğu uçak sayısıyla değil, yönettiği veriyle, kurduğu bağlantılarla ve kontrol ettiği dijital savaş ağıyla değerlendirilecek. Türkiye'nin KAM programını da tam olarak bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Çünkü K'nın stratejik değeri yalnızca yeni bir savaş uçağı üretmesinden değil, Türkiye'nin geleceğin ağ merkezli savaş mimarisinde nasıl bir konum elde edeceğini belirlemesinden kaynaklanıyor. K'nın tek başına değerlendirilmemeli. Çünkü Türkiye'nin hava gücü dönüşümünde başka platformlar da aynı mimarinin parçaları olarak öne çıkıyor. Anka 3, Kızıl Elma, Akıncı ve gelecekte geliştirilecek diğer insansız sistemler. Bu platformlar ayrı ayrı değerlendirildiğinde önemli projelerdir. Ancak birlikte değerlendirildiklerinde çok daha büyük bir tablo ortaya çıkar. İnsan ile makinenin aynı görev ağı içerisinde çalıştığı yeni bir savaş doktrini. Bu nedenle Kızıl Elma'nın gerçekleştirdiği otonom formasyon uçuşları yalnızca teknik bir başarı olarak görülmemeli. Aralık 2025'te 2 Kızıl Elma prototipi, insan müdahalesi olmaksızın, jet hızında yakın formasyon uçuşu gerçekleştirdi. Bu gelişme, geleceğin sürü konseptlerinin habercisi olarak değerlendiriliyor. Çünkü modern savaşta üstünlük sağlayacak olan şey yalnızca daha fazla platform üretmek değil. O platformları aynı ağ içerisinde konuşturabilmek, aynı veri akışına bağlayabilmek ve aynı karar döngüsü içerisinde çalıştırabilmek. Geleceğin savaşında tekil kahraman platformlardan çok, birlikte hareket eden akıllı sistemler belirleyici olacak. Bir uçak görecek. Bir insansız sistem takip edecek. Bir başka platform hedefleyecek. Ve karar saniyeler içinde verilecek. İşte hava savaşının yeni dili tam olarak burada başlıyor. Peki bütün bu sistemler nasıl korunacak? İşte tam bu noktada çelik kubbe yaklaşımı devreye giriyor. Ancak çelik kubbeyi yalnızca bir hava savunma sistemi olarak değerlendirmek eksik bir bakış açısı olur. Aslında burada hedeflenen şey çok daha kapsamlı bir yapı kurmak. Radarları, sensörleri, füze sistemlerini, savaş uçaklarını ve insansız platformları aynı operasyonel ağ içerisinde bir araya getirebilen bütünleşik bir savunma mimarisi oluşturmak. Bu yaklaşımın amacı yalnızca olası tehditleri tespit edip etkisiz hale getirmek değil. Aynı zamanda bilgi akışını hızlandırmak, karar alma süreçlerini kısaltmak ve farklı sistemlerin eş zamanlı şekilde birlikte hareket edebilmesini sağlamak. Türkiye'nin önündeki asıl sınav da tam olarak burada başlıyor. Çünkü platform üretmek önemli bir başarı olsa da, bu platformları aynı ağ içerisinde konuşturabilmek çok daha karmaşık bir yetkinlik gerektiriyor. Daha da zoru, bu ağı uzun yıllar boyunca güvenilir, sürdürülebilir ve dış müdahalelere karşı dayanıklı şekilde işletmek. Geleceğin savaşlarında üstünlük sağlayacak tarafın yalnızca en fazla platforma sahip olan taraf olması gerekmiyor. Asıl avantaj, farklı sistemleri tek bir mimari altında birleştirebilen ve bu sistemlerden elde edilen veriyi en hızlı şekilde kullanabilen yapılara ait olabilir.
Düşünün, bir radarın tespit ettiği hedef bilgisinin anında başka bir platforma aktarılabildiği, insansız sistemlerin topladığı verilerin savaş uçakları tarafından işlenebildiği ve kara, hava ile deniz unsurlarının aynı operasyonel resmi eş zamanlı olarak görebildiği bir yapıdan söz ediyoruz. 2030'lu yılların savaş alanında belirleyici olacak unsur yalnızca daha fazla platform üretmek olmayabilir. Asıl farkı yaratan şey, bütün bu platformları tek bir akıl etrafında birleştirebilen entegre savunma mimarileri olabilir. Bugün gördük ki geleceğin hava gücü artık yalnızca savaş uçaklarından ibaret değil. Kan, Kızılelma, Anka 3 ve Çelik Kubbe gibi projeler tek başlarına önemli olabilir. Ancak asıl güç, bu sistemlerin aynı ağ içerisinde birlikte çalışabilmesinden doğacak. Çünkü 2030'lu yılların savaş alanında üstünlüğü belirleyecek olan şey, yalnızca daha fazla platform üretmek değil. Veriyi daha hızlı işleyebilmek, daha doğru karar verebilmek ve bütün sistemleri tek bir mimari altında birleştirebilmek olacak. Fakat bu hikaye burada bitmiyor. Aslında şimdiye kadar gördüklerimiz, buzdağının yalnızca görünen yüzüydü. Çünkü geleceğin en kritik rekabeti, belki de gökyüzünde değil, çip fabrikalarında, yapay zeka laboratuvarlarında, kuantum teknolojilerinde ve uzayda şekillenecek. Serimizin 2. bölümünde, bu görünmeyen savaşın perde arkasını birlikte analiz edeceğiz. Bu çalışmayı değerli bulduysanız beğenmeyi, kanala abone olmayı ve serinin devamını kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.